Evet dostlar, azdan az çoktan çok kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Singer Brilliance 6160 makinamızın incelemesini yapacağız. Detaylı şekilde kullanımını anlatacağız. Bilinmesi gereken özelliklerinden bahsedeceğiz. Birebir A'dan Z'ye bu makine ile alakalı tüm bilgileri sizlere aktarmaya çalışacağız. Öncelikle makinamız şöyle bir güzel bir kılıf içerisinde geliyor. Kılıfını güzelce çıkaralım makinamızın. Makinamızın görüntüsü şu şekilde. Dikiş makinamız Singer Brilliance 6160 marka dikiş makinası. Evet, şimdi bu dikiş makinamızın özelliklerine geçmeden önce bilmemiz gereken en önemli konudan bahsetmek istiyorum sizlere. Evet, şimdi burada bilmemiz gereken, makinayı aldığımız zaman makinanın ağzında orta segment, yani orta kalınlıkta bir iğne ile geliyor. Bu iğneleri, Singer'in diğer iğnelerini satın almanız gerekiyor. Biz de aldığımızda bazı kalın dikişler yapacak olduğumuz zaman iğnenin ucu kırıldı, ezildi, dayanamadı kalınlığa. Bu yüzden diğer iğneleri almak zorunda olduk. Bu konuyu öncelikle bilmeniz gerekiyor. Peki iğne alırken ne bilmemiz gerekiyor? Neler var, bu iğnelerin özellikleri neler? Onları anlatayım sizlere. İğne alırken bu iğnenin, makinede gelen iğne orta kalınlıkta bir iğne. Biz bu iğneler içerisinde şöyle şu şekilde göstereyim sizlere. Küçükten kalından inceye doğru iğneler var. Şimdi bu iğnelerin hepsinin bir adı var arkasında. Bakın 14'e 3, 3'e 14 nasıl okursanız 3'e 14 iğnemiz. Şu iğne 3'e 14. Şu iğnemiz 10'a 20. Şu iğnemiz 4'e 16. 16'ya 4. Şurada diğer bir iğnemiz var. 11'e 20. Şurada diğer bir iğnemiz var. 26'ya 14. Şurada da en kalın iğnemiz var. Bu iğnemizin adı da kot kumaş iğnesi, jean kumaş iğnesi olarak geçiyor. Bu iğneleri dediğim gibi bu sıralamaya göre satın almanız gerekiyor. Bu makinemizle beraber gelen tek bir iğne var. İğneler yapmış olduğumuz işlemler nedeniyle ezilebiliyor, bükülebiliyor. Bunları da bilmeniz gerekiyor. Bu konudan bahsettikten sonra şimdi makinamızın çalışma prensibine, nasıl çalıştırdığımıza geçelim. Öncelikle makinamızı çalıştırmamız için kablomuzu prizimize takmamız gerekiyor. Kablomuzu şu şekilde şu giriş yerinden prize bağlıyoruz. Önce makinamızı takıyoruz, sonrasında kablomuzu prize takıyoruz. Ardından pedalımızı takıyoruz. Makinamızı çalıştıracak olan pedalımızın giriş yeri de hemen bu prizin giriş yerinin, makinenin giriş yerinin üst tarafında. Oradan pedalımızı da taktıktan sonra pedalımız hazır. Ondan sonra off on açma kapatma tuşundan makinamızı açıyoruz. Pedalımız şu şekilde, bu pedal sayesinde ayağımızla kuvvet uygulayarak hareket ettiriyoruz. Evet, şimdi makinamızı tanıyalım. Makinamızın üst tarafında şu bölge masura sarmak için kullanmış olduğumuz bölge. Buradan masuramızı sarıyoruz. Şu tarafta ipliğimizi takmış olduğumuz bölge var. Şurası makinenin horoz kısmı. Bu horoz sayesinde makinenin iğnesini yukarı aşağı kaldırma işlemini buradan gerçekleştiriyoruz. Makinamızın bu kısmında da şekiller yer alıyor. Burada 60 tane şeklimiz var. Buradaki desenler sayesinde kumaşımıza istediğimiz deseni verebiliyoruz. Bunların ayarlamasını da göstereceğiz. Makinamızın şu kısmında yer alan hazne buradan çıkıp takılabiliyor. Bu hazne bizim eşyalarımızı, iğnelerimizi saklamak için yapılmış olan hem bir saklama yeri hem de bir hazne olarak görev görüyor. İçerisinde bizim masuralarımız, diğer malzemelerimizi içerisine koyup saklayabiliyoruz. Şimdi makinamızın yanında gelen yardımcı araç gereçleri tanıyalım. Makinamızın yanında 3 adet masura geliyor. 2 adet masuramız burada, 1 adet masura da içeride. Şunlar bizim masuramız. Makinamızın yanında diğer bir gelen alet ise makinamızın vidalarını açma işlevi gören alet. Şuradaki yer alan vidaları şu aletle beraber çok rahat bir şekilde açabiliyoruz. İkinci herhangi bir tornavida ve benzeri bir alete ihtiyacımız yok. Diğer bir aletimiz ilik açma aparatı. Bu aparat ile iliklerimizi gayet güzel şekilde açıp kullanabiliyoruz. Diğer bir aparat yama aparatımız. Bu aparat ile de yamalarımızı yapıyoruz. Diğer bir aparatımız fermuar ayağı aparatı. Bununla da fermuarlarımızı dikiyoruz. Güzelce dikip açabiliyoruz. Diğer bir aparatımız fırça aparatı. Bununla temizliğimizi yapıyoruz. Aynı zamanda biraz kuvvet uyguladığımız zaman çıkan kısımla da yanlış dikmiş olduğumuz dikişleri bununla gayet güzel şekilde sökebiliyoruz. Son olarak bu da fazladan bir tane iplik tutucu göndermişler. Kırılırsa diye yedek olarak gelmiş. Şimdi makinamızda masuramızı nasıl sarıyoruz, ipliğimizi nasıl takıyoruz, nasıl bir çalışma mantığı var, ona geçelim. Evet, ilk olarak masura sarmaya başlamadan önce ipimizi iplik yerine takıyoruz. İpimizi güzelce taktıktan sonra diğer şu küçük parçayı takıyoruz. Bu küçük aparat makaramızın yerinden çıkmaması için verilmiş bir aparat. Bu aparatımızı yerine takıyoruz. Yerine taktıktan sonra şu kısımdan ipimizi geçiriyoruz güzelce. İpimizi geçirdikten sonra masuramıza birkaç defa dolama işlemi yapıyoruz.
Güzelce masuramıza ipimizi doluyoruz. Masuramıza birkaç defa ipimizi doladıktan sonra şu kısma takma işlemini gerçekleştiriyoruz. Masuramıza buraya güzelce taktıktan sonra bir tık sağ tarafa çekiyoruz. Şu şekilde çekmeden işlem yapamayız. Buna dikkat etmemiz lazım. Masuramızı sağ tarafa ittirdikten sonra makinenin ekranında iki tane C görüyoruz. Biri sağ tarafa C, biri sol tarafa C. Bu şu demek oluyor: masura takıldı, sarma işlemini başlatabilirsiniz. Bu işlemleri yaptıktan sonra ayağımızı pedala basıyoruz. Burada pedala çok hızlı basmamamız gerekiyor. Orta seviye bir kuvvet uygulayacağız. Pedalımıza bastığımız zaman masuramıza ip dolanmaya başlayacak. Pedalımıza kuvvet uygularken masuranın alta üstte hatalı sarma yapmaması için elimizden şöyle ipimizi tutarsak daha güzel bir masura sarma işlemi gerçekleşecektir. Şimdi pedalımıza yavaşça kuvvet uyguluyoruz ve masuramız sarmaya başlıyor. Evet, şu anda gayet güzel şekilde makinamız masuraya ipini sarıyor. Evet, makina masuramıza ipi gayet güzel şekilde sardı ve kendiliğinden durdu. Bu makinamız durduktan sonra pedala bassanız dahi bu masura sarma işlemine devam etmez. Yani bunu makina kendisi ayarlıyor. Bundan sonra siz ne kadar pedala basarsanız basın masuraya ip sarmayacaktır. Masura sarma işlemini güzelce gerçekleştirdik. Masurayı tekrardan sol tarafa doğru ittirip masuramızı yerinden çıkartıyoruz. Evet, masuramızı sardıktan sonra masuramızı makinamızın masura takma yerine yerleştireceğiz. Masuramızı takacak olduğumuz yer tam dikiş yaptığımız iğnenin alt kısmını açıyoruz. Alt kapağı açıyoruz. Alt kapağımızı açtıktan sonra şu kısımda masuramızı takacak olduğumuz bölüm var. Masura sarma bölümünden çıkarmış olduğumuz şu yuvarlağın içine masuramızı güzelce yerleştiriyoruz. Tam ortasından yerleştiriyoruz. Masuramızı yerleştirdikten sonra biraz dışarıda ip bırakıyoruz. O ipi şu makinenin şurada yer alan çıkıntıdan ipimizi geçiriyoruz. İpimizi oradan geçirdikten sonra devam edip kuvvet uygulayıp aşağı doğru geliyoruz. İpimiz şu boşluğa kadar gelmesi gerekiyor. Şu boşluğa kadar geldikten sonra ipimizi bu kısma getirdikten sonra bunu aletimizin masura bölgesine yerleştiriyoruz. Bu masurayı takmış olduğumuz ürünün arka tarafında bir çentik gibi bir yer var. Orayı elimizle açıyoruz. Elimizle açtıktan sonra masura bölgesine yerleştiriyoruz. Şu şekilde güzel bir şekilde masuramızın olduğu bölgeye yerleştiriyoruz masura. Şu iç tarafta yer alan çıkıntıya diğer masurayı takacak olduğumuz yerdeki çıkıntı demir var. O oraya tam oturacak şekilde yerleştirmemiz gerekiyor. Tam çıkıntıya denk gelecek şekilde demir ile beraber yerleştirme işlemini tamamladık. Masurayı bölgemize yerleştirdikten sonra kapağımızı kapatıyoruz. Masuramızı yerine yerleştirdik. Şimdi ipliğimizi yerlerine geçirme işlemine geçiyoruz. Yine ipimizi, karamızı yerine taktık. Ardından ipimizi makinamızın üstünde yer alan yerlerden, çentiklerden geçiriyoruz. İlk etapta şu kısımda yer alan çentikten geçiriyoruz. Bu birinci yerimiz. Ardından alt taraftan devam ediyoruz. Güzelce ipimizi yerleştiriyoruz. Şu şekilde şuraya kadar geliyoruz. Alt tarafa kadar geliyoruz. Ardından şu çentikten geçirip yukarıya doğru devam ediyoruz. Horoz yardımıyla şu demir kısmı yukarıya çıkarıyoruz. Şu demir kısmı yukarıya çıkardıktan sonra demir kısmın içinde yer alan çentikten ipimizi geçiriyoruz. Tekrardan aşağıya doğru geliyoruz. Ardından şurada bir demir var. O demirin arasından geçirmemiz gerekiyor. Biraz zor geçiyor, biraz uğraştırabiliyor. Onu da geçirdikten sonra evet, ipimizi şimdi bu kısma kadar geçirme işlemini tamamladık. Şimdi ipimizi iğneye geçirme işlemi var. Bu makinenin en önemli özelliklerinden bir tanesi ipi iğneye otomatik olarak geçirmesi. Yani şimdi gösterelim uygulamalı olarak sizlere. İpimizi alıyoruz. Önce horoz yardımıyla iğnemizi en yukarıya alıyoruz. Şu şekilde yukarıya gidebildiği kadar en maksimum seviyede alıyoruz. Şimdi şu iğnemizin yanında yer alan beyaz kolu güzelce aşağı doğru kuvvet uygulayarak çekiyoruz. Bunu güzelce kuvvet uygulayarak çektikten sonra ipliğimizi şurada bir tane çentik var. Oradan geçiriyoruz. Ardından bu beyaz yerin arka tarafında yer alan çentik iğnemizi içine alıyor. Ardından da ipliğimizi oradan geçiriyoruz. İpliğimizi iğnemizin kısmından, çentik kısmından geçirdikten sonra beyaz şeyi arkaya doğru çektiğimiz zaman iğneye geçmiş oluyor. İpliğimiz iğneye geçti.
Evet, şu anda otomatik iğneye geçirme işlemiyle ipliğimizi iğnemize geçirdik. Şimdi horoz yardımıyla iğneyi aşağı indirip masuradaki ipi iğnenin almasını sağlıyoruz. Horoz yardımıyla iğnemizi aşağı indirdik. Aşağıdaki masuradan ipimizi aldık. 2 tane iğnemizi dışarıya çıkardık. Şu şekilde 2 tane ipliğimiz olacak. 2 tane ipliğimizi şu şekilde dışarıya çıkardıktan sonra ipliğimizi altından geçirip arka tarafa doğru atıyoruz. Evet, iğnemizi taktık. Masuramızı nasıl takacağımızı gösterdik. Her şeyi gösterdik. Şimdi makinamızla dikiş yapmaya geçtik. Şimdi burada bizim 60 tane öneri makinenin yapmış olduğu çeşit ve türü var. Şimdi bu dikiş çeşit ve türünü nasıl ayarlıyoruz? Yani ne demek istiyoruz? Şimdi bakın, şuradaki dikiş türlerinin hepsinin altında numaralar var. Bakın şurada 00, 01, 02, 03, 15, 16 diye giden rakamlar var. Hangi dikiş türü ve çeşidini yapmak istiyorsak makinamızın şu tuşlar yardımıyla bunları ayarlamamız gerekiyor. Şimdi ekrana baktığımız zaman ne var? Şurada bir tane, 2 tane yukarı yönlü tuşumuz var. Bu tuşlarımız nasıl çalışıyor? Şimdi bu dikişlerin üzerinde yer alan numarayı ekrana yazmamız gerekiyor. Ekrana yazmak için de şuradaki 2 tuşumuzu kullanıyoruz. Bu tuşların her biri 1'den 9'a kadar rakam özelliği var. Her bastığımızda bir rakam gidiyor. Mesela şuna bir kere bastık 10 oldu. Şuna bir daha bastık 11 oldu. Yani 1 0 diye gidiyor. Şuna bir daha bastık 21 oldu. Bir daha bastık 22 oldu. Yani biz hangi dikiş çeşidini yapmak istiyorsak, misal biz burada 27 numara dikişi yapacağımızı farz edelim. Biz şu an 22 rakamı burada doğru. Diğer taraftan şu 2 rakamını 7'ye geçireceğiz. Bir kere bastık 3 oldu. 4, 5, 6, 7 oldu. Şimdi bu 27 numaralı dikiş demek bizim için. Peki bu dikişin genişliği ve uzunluğunu nereden ayarlıyoruz? Hangi dikiş numarasını seçersek makine otomatikmen bunun genişlik ve uzunluğunu ayarlıyor. Yani 27 numaralı dikiş numarasının genişliği 4.0, uzunluğu 2.5. Ama biz dedik ki 4.0 olmasın, 5 olsun dedik. O zaman nasıl ayarlıyoruz? Şuradaki yan düğmeye bastığımız zaman bakın 2 oldu. Şuraya bastığımız zaman 4 oldu. Bir daha bastık 6 oldu. Şuralardan genişliğini ayarlıyoruz. Peki uzunluğunu nasıl ayarlıyoruz? Uzunluğu da şu an bu dikişin 2.5. Peki biz bunun daha uzun olmasını istiyorsak şu düğmeye basıyoruz. Ama bu en fazla 2.5 oluyormuş. Aşağı düğmesine bastığımız zaman 2.0 oldu. Bir daha bastık 1.8 oldu. Yani bu tuş yardımıyla da uzunluğunu ayarlayabiliyoruz. Şurayla genişliğini, burayla uzunluğunu, şuradan da hangi dikiş numarasına gitmek istiyorsak onu ayarlıyoruz. Bir bastık 37 oldu. Bir daha bastık 47 oldu. Şuna bastık 48 oldu. Buradan da yapmak istediğimiz dikişlerin numarasına göre gerekli ayarlamayı yapıyoruz. Peki bu aşağıda yer alan dikişlerin özellikleri neler? Hepsi fon olarak mı, değişik bir çeşit olarak mı, yoksa başka işlevleri var mı, onları değerlendirelim. Burada yer alan 00 numaralı dikişimiz bizim düz dikişimiz. 0708 dikişimiz bizim overlock dikişimiz. 10-11 dikişimiz ise bizim zikzak dikişimiz. Diğer dikişlerimiz yine model türüdür. İstediğimiz modelde ayarlayabiliriz. Onun dışında 55 numaralı dikişimiz düğme dikişimiz. 56, 57, 58 ve 59 numaralı dikişimiz bizim ilik açma dikişlerimiz. Şimdi biz buradan dediğim gibi hangi dikiş ve çeşit ve türünü istiyorsak ayarlayacağız. Şu yukarıdaki düğmelerden de hangisini seçmek istiyorsak seçeceğiz. Uzunluk ve genişliğini ayarlayacağız. Tüm ayarlamalar, tüm işlemler buradan yapılacak. Şimdi bir diğer unsurumuza geçelim. Şurada makinamızın tansiyon ayarı dediğimiz yuvarlak şekilde hareket eden bir düğmesi var. Peki tansiyon ayarı nedir? Tansiyon ayarı ipin gerginliğini ayarlayan ayardır. Peki bu ayar kaç numarada bulunmalıdır? Bu ayar üzerinde 0'dan 5'e kadar numaralar bulunmaktadır. Biz bu ayarımızı genel olarak 4 ila 5 numara arasında tutacağız. Bu gerginlikte işlem yapacağız. Ama siz gerginliği değiştirmek isterseniz buradaki tansiyon ayarı düğmesinden kendiniz ayarlayabilirsiniz. Bu makinamızın üzerinde yer alan diğer bir tuşumuz geri tuşumuz. Yani bu geri tuşu ne işe yarar? Geri tuşu biz dikişimizi yaptık ama daha da sağlam, çok sağlam olmasını istiyorsak bu düğmeye bastığımız zaman iğnemiz geri dikip yapmış olduğumuz dikişin kalitesini ve bu şekilde dikişimiz daha da sağlam olur geri dikiş yaparak. Evet, makinamıza dair ipin takılması, masuranın sarılması, şurada yer alan fonların, çeşitlerin özellikleri, bunların nasıl ayarlanabileceği, A'dan Z'ye aklınıza gelebilecek her türlü soru işaretini yanıtladığımı düşünüyorum. Şimdi ardından uygulamaya geçeceğiz. Yani buradaki dikişler nasıl yapılıyor, kumaşımızı nasıl koyacağız, pedala ne ölçüde basacağız,
Buradaki ayarları nasıl yapacağız? Şimdi uygulama aşamasındayız. Teori kısmı bitti. Uygulama aşaması başladı. Evet, şimdi sizlere ilk olarak düz dikişi göstermek istiyorum. Düz dikişimizin numarası 00. Makinamızın tuşlar yardımıyla bunu 00'a ayarlıyoruz. Makinamızı 00'a ayarladık. Makinamızın genişliği 3.5 verdi. Uzunluğunu 2.5 verdi. Bunlar zaten standart ayarlar. Çok fazla oynamaya gerek yok. Şimdi bakalım dikiş nasıl oluyor? Nasıl bir performans sergiliyor bu makine? Onun göstermesine geçelim. Kumaşımızı güzelce dikiş ayağımızın altına aldıktan sonra makinamızın şu kısmında bir ayak var. Bunu aşağı indirmezsek dikiş başlamaz. Bunu güzelce aşağı indirdikten sonra dikişimize, makinamızın ayağını aşağı indirdikten sonra dikişimize başlıyoruz. İlk olarak pedale hafif hafif basıyoruz. Çok hızlı basmayalım. Hafif hafif kuvvet uygulayalım. Pedala çok hızlı basarsak hem kaybederiz, dengeyi kaybederiz, hem de istediğimiz sonucu elde edemeyiz. Hafif hafif basarak kuvvet uyguluyoruz pedalimize. Evet, makinenin sesini de bu şekilde duymuş olalım. Yavaştan pedaldaki kuvveti arttırıyoruz. Makinamız hızlanıyor. Şimdi sağlamlaştırmayı gösterelim size. Şurada tanıtmış olduğumuz sağlamlaştırma tuşuna bastıktan sonra makinamız geri geri dikmeye başlıyor. Bakın kumaşı ön tarafa doğru atıyor. Geri geri dikmeye başladı. Bu şekilde dikişimiz sağlam bir hal almış oldu. Dikme işlemi bittikten sonra kumaşımızı buradan çıkarmak için şu aşağı indirmiş olduğumuz kolumuzu yukarıya kaldırıyoruz. İğnemiz yukarıya kalkıyor. Ardından yavaş yavaş çekiyoruz. Şu kısımda kesme yeri var. İpi kesiyoruz şuradan. Bu da güzel bir özellik. Şuradan şöyle bir kuvvet uyguladığımız zaman ipimizi çok rahat, çok güzel bir şekilde kesip dikim işlemini tamamlamış oluyoruz. Yapmış olduğumuz düz dikişin son hali bu şekilde, kumaş üzerinde bu şekilde gayet güzel şekilde dikiyor. Evet, şimdi sizlere bir örnek göstermek için bir de 34 numaralı örneği yapmak istiyoruz. Şimdi makinamızı 34'e alacağız. Ardından nasıl bir dikim yapıyor, nasıl bir şekli var onu sizlere göstereceğim. Makinamızı 34 numaralı dikiş şekline aldık. Şimdi dikme işlemine başlıyoruz. Evet, 34 numaralı dikişimizin şekli de şu şekilde zikzak bir dikiş. Bu şekilde istediğimiz şekil ve türde istediğimiz şekilde ayarlayıp kumaşımız üzerinde dikim işlemini yapabiliyoruz. Evet, makinamıza ait tüm özellikleri, nasıl kullanılması gerektiği, ipliğin nasıl takılacağı, nasıl dikiş yapılacağı, A'dan Z'ye aklınıza gelebilecek her türlü soru işaretini verdikten sonra sıra geldi makinamızda karşılaşabileceğimiz hatalara. Evet, karşılaşabileceğimiz birinci sorun. Ekranda C1 hatası görüyorsak C1 hatası ne demektir? C1 hatası şu üst kısımda yer alan masuranın dikiş yaptığımız sırada sağ tarafa gitmiş olmuş demesidir. Yani normalde dikiş yaparken bu masura sarıcı bu tarafta olması lazım. Eğer ki dikiş yaparken bu masura sarıcı şu şekilde sağ tarafa kayarsa ekranda C1 hatası göreceğiz. C1 hatası gördüğümüz zaman şu masura sarıcıyı sol tarafa çekmemiz gerekiyor. Bu makinede karşılaşabileceğimiz birinci sorun. Şimdi sıra geldi karşılaşabileceğimiz ikinci soruna. Karşılaşabileceğimiz diğer bir sorun C2 hatası. C2 hatası diye bir sorun gördüğümüzde sıkıntı nedir? Diyelim ki biz bir ilik açma işlemi yapıyoruz ama iliği açmıyor. İliği açmadığı zaman C2 hatasıyla karşılaşıyorsak şu mandal yukarıda demektir. Bunu aşağı indirmemiz gerekiyor. Şu şekilde aşağı indirmemiz gerekiyor. Bu mandal yukarıda olduğu zaman ilik açmaya çalışırsak makineden C2 hatası alırız. Gelelim diğer bir soruna. C3 hatası. Makinamızda C3 hatası gördüğümüz zaman korkmamıza gerek yok. Makinamızın pedalının fişi çıkmış demektir. Pedal fişi çıktığı zaman ekranda C3 hatası görürüz. Bunu gördüğümüz zaman pedal fişini tekrardan yerine takmamız gerekiyor. Gelelim diğer bir hataya. C4 hatası. C4 hatası ne demektir? İplik mekiğe dolandığında veya dönme engellendiğinden makine kilitlenmiş demektir. Bu hatayı gördüğünüz zaman makine demek ki büyük ihtimalle zorlamışsınızdır.
iğne gücü, makinenin kendi gücü yapmış olduğunuz işleme yetmemiştir. O yüzden C4 hatası vermiştir. Ben bu hatayla karşılaştım mı? Karşılaştım. Nasıl karşılaştım? Bu makinede çuval dikmeye çalıştım. Çuval dikerken makine C4 hatası verdi. Yani benim gücüm yetmiyor. Ben bunu dikmek istemiyorum diyor. O zaman bu durumda makinamızı kapatıp bir 5 dakika bekledikten sonra tekrar makinamızı açtığımızda büyük ihtimalle bu hata da gitmiş olacak. Makinede bir sorun değil ama makinede gözükecek olan bir işlem var. Yani şu masura sarmayı sağ tarafa aldığımız zaman ekranda CC görürüz. Yani bu şu demek oluyor. Masura sarma işlemi başlatabilirsiniz. Ona göre hareket edebilirsiniz. Bunu gördüğünüzde bu bir sorun değildir. Korkmanıza gerek yok. Makinede karşılaşabileceğiniz tüm sorunları da saydıktan sonra dikiş yaparken diğer bazen karşılaşabileceğiniz sorunlar hakkında da sizlere bilgi vermek istiyorum. Dikiş yaparken aşağı tarafta masura ip topluyorsa korkmanıza yine gerek yok. Şu üst tarafta ipin geçmiş olduğu noktalarda büyük ihtimalle ip çıkmıştır. O yüzden masura ip topluyordur. Oradaki hatayı düzeltirseniz işleminize devam edebilirsiniz. Diğer bir karşılaşabileceğiniz sorun, eğer ki yapmış olduğunuz dikişler düzensiz, sıkıntılı oluyorsa iğnenin boyutu büyük ihtimalle ipliğinize uygun değildir. İğne boyutunu değiştirmeniz gerekiyor. Biz bu alt kısma masurayı yerleştirdiğimiz zaman masuranın ipini şu üst taraftan dışarıya çıkarmıştık. Bakın şurada. Eğer ki bu ipi bu şekilde dışarıya çıkarmazsanız masuranız yine ip toplayabilir, size sıkıntı çıkartır. Bir diğer karşılaşabileceğiniz problem, siz dikiş yaparken ipliğiniz durmadan sık sık kopuyorsa büyük ihtimalle şu bölgeden ipliği geçirmiş olduğunuz bölgeyi çok gergin takmışsınızdır. Çok sert takmışsınızdır. O yüzden burada kopma meydana geliyordur. Tekrardan böyle biraz gevşek, aşırı gevşek değil ama bir tık gevşek şekilde ipimizi şu kısımlardan geçirip iğnemize geçirmemiz gerekiyor. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Bir diğer yine masura ile karşılaşabileceğiniz problem, masura yine ip topluyorsa orada kumaştan yani İplerden gelen tozlar, parçalar orada birikmiş olabilir. Ondan dolayı yine masuranız ip topluyor olabilir. Onun da temizliğine özen gösterip ona da dikkat etmeniz gerekiyor. Evet dostlar, Singer 6160 marka makineye dair kullanımı, ip takması, masura takması, dikiş yapması, şuradan çeşitleri, türleri ayarlaması, ardından karşılaşılabilecek olan C1, C2, C3, C4 hatalarından neler olduğu, neler yapılabileceği, ardından dikiş yaparken hangi hatalarla karşılaşabileceğinize dair tüm bilgileri en detaylı şekilde sizlere aktarmaya çalıştık. Şimdi sıra geldi. Bu makine bir evin ihtiyacını görür mü? Bu makineyi alsak bizim ihtiyaçlarımızı karşılar mı? Bu makine bir evin ihtiyaçlarını fazlasıyla görecek tüm özelliklere sahip. Kafanızda soru işareti kalmadan bu makineyi çok rahat bir şekilde alabilirsiniz. Gayet de özellikleri yeterli. Bununla bebek battaniyesi dikebilirsiniz, kumaş dikebilirsiniz. Yerine göre kot pantolon dahi iğnesini alırsanız dikme işlemini, paçasını yapabilirsiniz. Her türlü işlemi gerçekleştirebilecek kapasiteye sahip. Benim bu makineyle yapamadığım tek bir iş var. O da çuval dikemedim. Bunu da herkes yapmaya çalışmayacaktır zaten. Diğer türlü bir evin her türlü ihtiyacını görmeye yetecek kapasiteye sahip, fiyat performans bir dikiş makinesi olduğunu söyleyebiliriz. Dikiş makinesini alırken gönül rahatlığıyla tüm bu özellikleri bilerek alabilirsiniz. Aldıktan sonra da bizim bu göstermiş olduğumuz işlemleri yaparak çok rahat bir şekilde dikiş yapabilirsiniz. Bundan sonraki videolarda bu makineyle neler diktiğimizi, neler dikebileceğimizi, dikerken nelere dikkat etmemiz gerektiğinin daha ayrıntılı, daha güzel anlatımlı videoları gelecek. Bundan sonra yapmış olduğumuz dikişleri de sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Kanala abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayalım.